Merhaba. Şimdi böbrek nakli ameliyatı bitti. Aradan da 4-5 gün geçti. İdrar çıkışı gayet iyi gidiyor. Böbrek değerleri normale geldi. Biz size taburculuk veriyoruz. Hastaneden ayrılıyorsunuz. Ertesi gün ya da bir sonraki gün sekreter hanımların poliklinik yoğunluğuna göre ayarlamasıyla birlikte sizi poliklinikte görüyoruz ve ilk poliklinik kontrolünde bir takım konuşmalarımız oluyor. Tabii bu arada sizlere ilaçlar konusunda ayrıca koordinatörlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Ama tabii ki poliklinikteki konuşmalarda neler var? Tekrar tekrar izleyebilirsiniz diye bu konuda size bir sunum hazırlamak istedik. Böbrek nakli ameliyatından sonraki ilk poliklinik kontrolünde üzerinizde kateter olabiliyor. Boynunuzda, omzunuzda. İdrar yolunda sonda olabiliyor. Karından gelen diren olabiliyor cerrahların bıraktığı. Ameliyat yerinizde dikişleriniz oluyor, pansumanlarınız oluyor, üzeri sargılı bir şekilde. Genellikle ilk poliklinikte çoğunlukla hasta yakınlarıyla birlikte geliyor hastalarımız. Ben bunu küçük bir espri konusu da yapıyorum. İlerleyen yıllarda yanınızda kimse gelmiyor, bir tek siz geliyorsunuz diye konuşuyoruz. Buradaki konuşmalardan başlayacak, sırayla konuşacak, özetleyecek olursak ilk olarak nasıl olduğunuzu konuşuyoruz. Yürüyüşlerinizi aksatıyor musunuz? Bizim için yürüyüşler çok önemli. Sabah akşam muhakkak yarım saat, bir saat keyif yürüyüşleri yapın istiyorum. Kafaya böbreği, kreatini çok fazla takmayın. İlk bir ayı bırakın bize diyorum. Kreatin saatlik, santim santim hesaplayarak hiçbir yere ulaşamayız. Günlük kreatinler farklılık gösterebilir, ölçümler. Aynı gün içinde sizden bir tüp kan alsak, onu 3 farklı isimde tahlile göndersek laboratuvara, onlar bile birbirinden farklı çıkar. O yüzden ufak tefek stresleri kafanıza takmayın istiyoruz. O yüzden bizim en büyük yardımcımız burada yürüyüş ve pozitif destek veren hasta yakınlar oluyor. Mümkün olduğunca 3 ay boyunca maskeyi çıkarmanızı istemiyoruz. Özellikle kalabalık ortamlara girdiğiniz zaman hastane, otobüs, sinema gibi maskeyi takmanızı, hani dışarıda bahçede yürürken maskeyle yürümenize gerek yok çevrenizde insan yoksa, ama yine de mümkün olduğunca kendinizi mikroplardan, kirli ortamdan korumanızı istiyoruz. Diğer dikkat edeceğimiz konu el hijyeni, vücut temizliği, yara pansumanı. Yara pansumanlarını genellikle gün aşırı yaptırıyoruz. Eğer yarada herhangi bir ilave akıntı, sıkıntı yoksa, iltihap gelmiyorsa, hiçbir sorun yoksa yara yerin üzeri açık bile bırakılabilir. Yara pansumanlarını hastane ortamında da yaptırabilirsiniz. Bildiğiniz yakın bir sağlık ocağının sağlık kuruluşunda da yaptırabilirsiniz. Kendiniz sağlıkçıysanız evde kendiniz bile yapabilirsiniz. Banyo bantları yapıştırıp banyo yapabilirsiniz dikişler alınıncaya kadar. Dikişler alındıktan sonra da mümkün olduğunca o bölgeye kese, sabun pek değdirmemeye çalışarak, tahrişten kaçınarak banyo yapmanızda sakınca yok. Banyo bantları eczanelerde rahatlıkla ulaşılabilir. Oradan temin edebilirsiniz. Eğer karın, göbek çok fazla büyük değilse mümkün olduğunca korse önermiyoruz ama tabii ki ihtiyacı var. Göbek büyük, yatıp kalkarken zor kalkıyor. O tür durumlarda hastaya korse takabileceğini söylüyoruz. Gülen bir yüzle etrafta dolaşmanızı istiyoruz. Stres istemiyoruz. Polikliniğe sık sık çağırabiliyorum. Günlük görebiliyorum. 2-3 güne bir görebiliyorum. 4-5 güne bir görebiliyorum. Bizim için ilk 3 hafta önemli. İlk 3 haftada herhangi bir sıkıntı yoksa genellikle 3. haftanın sonunda stent diyoruz. İçeride böbrekte, vücutta bir stent var. Onu çektikten sonra kontrol kreatin bakarak sıkıntı yok. Bir kere daha poliklinik kontrolü geniş tahlille birlikte değerlendirdikten sonra evinize gönderiyoruz hastalarımızı. Daha sonra ilk 6 ay içerisinde aylık kontrollerde görüyoruz. İlk 6 aydan sonra bittikten sonra her şey iyi gidiyor. 2 ayda bir, yıldan sonra da 3 ayda bir, 3. 4. yıldan sonra 3-4 ayda bir, ama yılda muhakkak 3-4 defa görüşelim istiyoruz. Neden? Bazen gelemeyebiliyor hastalarımız. 9. ayda birinci ayda gelmiş, daha sonra 9. ayda gelmiş. Kreatin birden 9'a çıkmış. Neden gelmedin diye konuştuğumda kendim baktım diyor. Tamam, kreatin 9'a çıkınca kendin baksaydın gibi böyle bir şakayla takılıyorum. Bunları istemiyor böbrek.
Hani kontrolü biz istediğimiz için değil de böbrek istediği için ya da en yakın merkeze lütfen başvurmanızı istiyoruz. 3-4 aylık kontrollerinizi aksatmayın. Kontrol olabildiğiniz yere de gidebilirsiniz ama 3-4 ayda bir böbrek bunu muhakkak ilaç düzeylerini kontrolünü istiyor. Tetkiklerinizi yaptırmanızı istiyor. Diğer konu burada poliklinikte konuştuğumuz en önemli konu bana göre ilaçlar. Elimde bir ilaç listesi var. Size bunun resmini göstereceğiz şimdi. Buradaki ilaçlar isimleri yazıyor. Çoğunlukla kullandığımız ilaçlar bunlar ama tabii ki bunlar kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Kişinin bazı hastalarımıza yan etkiler olabiliyor. Doz tutturamayabiliyor. Bazı ilave ilaçlar eklenmesi gerekiyor. Bu tür durumlarda değişkenlikler olabiliyor. Burada ilaç alım saatleri aç karnına, tok karnına alacağı yazıyor. Bizim için en önemli ilaç yanında yıldız işaretlediğim. Bunu poliklinikte hastalarım çok iyi bilir. En önemli ilaç ilk 3 ilaç. Bu 3 ilacın saatinin şaşmaması, değişmemesi, unutulmaması, aradan yıllar geçti, otobüste bagajda kalmaması, evde kalmaması gerekiyor. Bazen hastalar arayıp soruyor, hocam işte bir yere gittim, ilaç evde kaldı, içmesem olur mu? Olmuyor. Böbrek büyük sıkıntı çıkarıyor sonrasında. İlaç düzeyinde dengesizlikler oluyor. Bu da böbrek kreatin açısından büyük risk demek oluyor. Bu ilaçların ilk 3 ilacın alınmasının sebebi vücudun böbreği fark etmemesi. Yani burada ben kanda dolaşan bir takım asker hücreler var diyorum hastalarımıza bunu açıklarken. O asker hücreleri uyutabilmek, böbreği onlardan saklayabilmek için bu 3 ilacın alınması gerekiyor. Saat saatine mümkün olduğunca hani arada yarım saat bir saat kayabilir ama sabah ve akşam dozları arasında 12 saate dikkat etmenizi rica ediyorum. Para bitti, SGK bitti, gerekirse bu ilaçlar savaş çıktı, Allah korusun diyelim. Bu tür durumlarda bile muhakkak ama muhakkak çalınıp içilecek çok çok önemli ilaçlar. Onların hemen altında gördüğümüz ilaç mide ilacımız. Bu bir liste örneği. Bu ilaçlar olması şart değil. İçindeki etken maddeye göre ilaçlar değişkenlik gösterebiliyor. Eczaneler değiştirebiliyor. Elimizde bu ilaç yok, şu ilaç var diye. Tabii ki bilgimiz olsun ama çok tereddüt ettiğiniz durumda o ilacın yanında etken madde yazar kutuda. Bizim yazdığımız reçetedeki ilacın etken maddesiyle eczanenin verdiği etken madde birbirini tutuyorsa problem yok. Ama bu 3 ana ilaç için bu durum geçerli değil. Lütfen ona dikkat edelim. Mide ilacının altında 3 tane antibiyotik var. Bunlar zamanla kesiliyor bu ilaçlar. Bazı hastalarda ömür boyu kullanım istiyoruz. Ona lütfen dikkat edelim. Bu antibiyotikleri 6 ay boyunca, bir tanesini 3 ay boyunca yazılmış olan kutu şeklinde alınacak şekilde üzerindeki isimli 3 ay kullanılacak olan da önemli. Muhakkak ama muhakkak kullanmamız gerekli. Bazen hastalarımız gargarayı çok ciddiye almıyor. Gargara çok önemli bir antibiyotik. Vücudumuzu mantar enfeksiyonlarından koruyor. Saati saatine ve belirtilen miktar ve dozda tüketilmesi gerekiyor. Kolesterol ilacını bu merkez olarak biz uyguluyoruz. Bazen kesebiliyoruz. Kolesterol yüksekliği için verilmiyor. Onun da görevi baştaki ilk 3 yıldız koydum ilaçlara benzer bir etki yaptığı için bazı durumlarda bu ilaçları kesebiliyoruz. Yine poliklinik kontrollerinde bu 3 ana ilaç, dozlar bizim tarafımızdan ancak oynanabilir ya da takip eden merkez doktoruna danışmadan doz değişikliği yapmamanız gereken 3 ana ilaçta dozlarda bazen değişkenlik yapabiliyoruz. Enfeksiyon durumlarında, ishal durumlarında aç karnına aldığınız ilaçları kesebiliyoruz. Vücutta ilaç düzeyi çok yüksekse ana ilacı tok karnına aldığınız sabah akşam ana ilacı kesebiliyoruz ya da dozlarını azaltabiliyoruz. Kortizon dediğimiz ilaç, steroid diyoruz biz ona. İsmi listede gördüğünüz gibi ya da farklı isimlerde olabiliyor. Bu ilacın da kan şeker düzeylerine göre ya da nakil takip sonrası ayına göre düzeylerinde oynama ve değişkenlik yapabiliyoruz. Bu ana ilaca bağlı en önemli yan etki ilaç düzeyinin yüksekliği. Greyfurt ve nar özellikle bu ilaç için yememenizi istiyorum, tüketmenize dikkat edin diyorum. İlaç düzeyinde yüksekliğe bağlı olarak bu ilaç böbreğe zarar verebiliyor ana ilaç. Böbreği koruyan ilaç dikkatinizi çekerim. Doz ayarlaması o yüzden poliklinik şartlarında çok önemli. Doz yetersizliği de olursa böbreği vücudun fark etmesine neden oluyor. O yüzden bu ana ilaç çok yüksek gittiği zaman fark etmediğiniz dönemlerde yanlışlıkla değişik karışımlar tükettiniz. Bir hastamızın başına geldi. Kontrole geldi, ishali var. Epeydir devam ediyor.
Beraberinde ellerinde titreme var. Bilin ki bu ana ilaç toksitesi. Bu ana ilaç düzeyini çok çok yüksek ölçerek bir haftada ancak toparlayabildik vücuttaki kan düzeyini. O nedenle bir takım karışımları, meyve sularını vesaire tüketmeden önce hekiminizle iletişime geçmeniz, takip eden ya da bizimle iletişime geçmeniz uygun olur diyorum. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için.